Herkese merhaba. Bugün çok güzel karnabahar köftesi yapıyorum. Et ile fazla aranız yoksa veya ailenize daha fazla sağlıklı sebze yedirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Ham maddesi karnabahar olmasına rağmen bu köftelerin tadı hiç karnabaharı andırmıyor ve bu yüzden de herkes tarafından çok seviliyor. İster pilavın yanına, ister vejetaryen hamburger köftesi olarak veya dip sosla birlikte bu şahane ve lezzetli köfteleri muhakkak deneyin. Videomu izlerken kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum kısmına düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet, şimdi tarifime geçiyorum. Malzemelerimizden başlıyoruz. Karnabahar, soğan ve burada mısır unu ve köfte unu görüyorsunuz. Böyle yarım bardak ondan, yarım bardak ondan kullandım. Köfte unu yerine normal un da kullanabilirsiniz. Yumurta, kaşar, maydanoz ve burada baharatlarımızı göstereyim size. Tuz, toz biber, kekik, pul biber, karabiber. Evet, bunlar baharatlarımız ve tabii ki kızartmak için sıvı yağ. Detaylı malzeme listesini videomun altındaki info box'ta bulabilirsiniz. İlk önce karnabaharımızı haşlıyoruz. Bunun için kaynamış suya parçalanmış karnabaharları atıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. İyice kaynayınca karnabaharlarla birlikte altını kısıyorum ve hemen hemen 8-10 dakika haşlıyorum. Yani bu arada karnabaharınız yumuşak olacaktır. Ve şimdi karnabaharımızı başka bir kaseye alıp çatal yardımıyla eziyoruz. Karnabaharımız gerçekten böyle pirinç haline gelene kadar eziyoruz. Ve içine yumurtaları kırıyoruz. Ve küçük küçük kesmiş olduğum soğanları içine alıyorum. Soğanları rendeleyebilirsiniz de. Arkasından mısır unu ve köfte ununu aktarıyorum. Ve maydanozunu atıyorum. Ve baharatlarını. Ve rendelemiş olduğum kaşarı da içine ekliyorum. Ve şimdi hepsini güzelce yoğuracağım. Baharat olarak isterseniz biraz kimyon da içine katabilirsiniz. Normal klasik baharatların içinde kimyon yok. Ama bence kimyon karnabahara çok yakışıyor. Şimdi sıra geldi köfte şekli vermeye. Böyle yuvarlak bir şekilde şekil veriyorum. Biraz daha bu köfteleri büyük yaparsanız çok güzel vejetaryen hamburger köftesi de oluyor. Sadece 2 katı daha fazla kaşar koyuyorsunuz o zaman. Evet, şimdi bu köfteleri kızartmak için tavama yağ alıyorum. Sıvı yağ olması gerekiyor. Bunu bolca yapıyorum ve ilk önce tavamı güzelce ısıtıyorum. Yoksa yağ çeker. Ve şimdi köftelerimi tavama diziyorum. Püf noktası gerçekten yağlı olmaması için bu köftelerin muhakkak önceden güzel bir şekilde yüksek ateşte tavanızı ısıtmak sıvı yağ ile birlikte. Yani benim ocağım 9 derece ve ben bunun hepsini 8 derecede yapıyorum. Ve önceden ısıtmış oldum yağını. Ve şimdi ilk önce bir tarafını kızartıyorum. Normal köfte gibi tabii ki kızartacaksınız. Gerçekten hiç dağılmadan normal etli köfte gibi çok güzel kızarıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Ve inanın bana, yani bunun gerçekten karnabahar olduğunu anlamıyorlar. Yani özellikle karnabaharı pek sevmeyen çocuklar için de çok güzel bir alternatif. Evet, şimdi diğer katını da biraz alt üst yapabilirsiniz. Yani güzelce böyle nar gibi kızaracak. O zaman daha lezzetli oluyor. Ve şimdi nar gibi kızarınca ayırıyorum, alıyorum bir servis tabağına. Ve şimdi sıra geldi diğer köftelere. Onları da kızartıyorum. Evet, köftelerim bitmiştir. Ve inanın bana, böyle servis yapıyorum. Kapış kapış gidiyor.
Genelde karnabaharlı bir yemek yaptığımda ailem yemiyor ama bu köfteye çok bayılıyor. İnanın bana. Bazen mücver gibi böyle dip sosla da çok lezzetli oluyor. Böyle arada atıştırmalık olarak ama genelde ben bunu pilavın yanına veya patatesin yanına veya makarnanın yanına yapıyorum. Bazılarımız ailede vejetaryen beslendiği için bu bizim için çok güzel bir köfte alternatifi ve aynı zamanda sağlıklı ve doyurucu. Ama bütün et yiyenler için olsun, et yemeyenler için olsun çok güzel bir karnabahar tarifi bence ve herkes bu tarifi tanımalı, bilmeli. Bu yüzden bugün paylaşıyorum. Umarım siz de yaparsınız ve düşüncelerinizi de yazmayı sakın unutmayın. Çok merak ediyorum. Evet, bir like verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.